Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla ünlü kafelerde yediğimiz cheesecake'leri aratmayacak harika lezzetiyle tadan herkesin tarif sorduğu bal kabaklı cheesecake tarifini paylaşmak istiyorum. 700 gram bal kabağını güzelce yıkayıp ince dilimler halinde doğrayalım. Tencereye alalım ve üzerine klasik çay bardağı ile 1 çay bardağı şeker ve çeyrek çay bardağı kadar su ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatarak ocağa alalım. Kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Kabaklar yumuşayıp suyunu tamamen çektikten sonra ocaktan alalım. Daha sonra 180 gramlık bir paket petibör bisküviyi rondodan geçirip bir kabın içerisine alalım. Şöyle kullandığım bisküviyi de sizlere göstermek istedim. Üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştıralım. 100 gram eritilmiş yağı üzerine ekleyelim. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. İyice karıştıralım. Cheesecake'imizin tabanı hazır. Ben 25 santim çapında kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbın tabanını yağlı kağıtla kaplayalım. Videoda gördüğünüz gibi kalıbın kenar kısımlarını da yağlı kağıdı şeritler halinde kesip kenar kısımlara da kaplayalım. Hazırladığımız bisküvili karışımı kalıba döküp eşit şekilde yayalım. Videoda gördüğünüz gibi kalın tabanlı bir bardakla üzerine iyice bastıralım. Diğer malzemeleri hazırlayana kadar iyice sabitlenmesi için kalıbımızı buzdolabına kaldıralım. 400 gram labne peynirini derince bir kabın içerisine alalım. Ben labne peyniri kullandım. Sizler isterseniz pastörize taze krem peyniri de kullanabilirsiniz. Her ikisiyle de güzel oluyor. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı şeker ekleyelim ve mikserle biraz çırpalım. Daha sonra 1 paket sıvı krema ekleyelim. Tekrardan biraz çırpalım. 2 tane large boy yumurta kullandım. Yumurtaları birer birer ekleyelim. Bir taneyi ekleyip iyice mikserle yedirdikten sonra ikinci yumurtayı ekleyelim. Tekrardan iyice çırparak yedirelim. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un ekleyelim. 1 paket de vanilya ekleyerek tekrardan çırpalım. Bu aşamada mikserimizi çok yüksek devre getirmeyelim ki çırparken baloncuklar oluşmasın ve cheesecake'imiz pişerken çatlamasın diye. Sadece iyice karışana kadar çırpalım. Daha sonra kelepçeli kalıbın üzerine dökelim. Kalıbımızı hafifçe sallayalım, iyice yayılsın. Daha sonra kalıbın taban kısmını videoda gördüğünüz gibi folyoyla kaplayalım. Bu işlemi yapmamızın nedeni cheesecake'imizi suyun içerisinde pişireceğimiz için içine su almaması gerekli. Bir borcam veya bir tepsinin içerisine oturtalım. Kenarından yaklaşık yarı yerine gelecek kadar su ekleyelim ve 165-170 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda tam 1 saatte pişti ama fırından fırına farklılık gösterebilir. Sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Cheesecake'imiz piştikten sonra videoda gördüğünüz gibi fırını kapatalım. Ama içerisinden cheesecake'imizi hemen almayalım. Kapalı ama sıcak fırının içerisinde yaklaşık 20 dakika kadar kendi halinde soğumaya bırakalım. Cheesecake'i piştikten sonra hemen fırından alırsak ani çökmeler veya çatlamalar olabilir. Cheesecake'imiz soğurken bu aşamada üzerinin bal kabaklı sosunu hazırlayalım. Pişirdiğimiz bal kabağını blenderdan geçirelim. Ayrı bir kabın içerisine 1 çay bardağı süt, üzerine 2 yemek kaşığı yani 20 gram nişasta ekleyelim. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. İyice karıştıralım ve hazırladığımız karışımı bal kabağı püresinin üzerine dökelim. İyice karıştırdıktan sonra ocağa alalım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika kadar karıştırarak kaynatalım ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip yağ eriyene kadar iyice karıştıralım ve ocaktan alalım. Daha sonra fırından aldığımız cheesecake'in üzerine bal kabaklı sosumuzu dökelim ve üzerine eşit şekilde yayalım. Tamamen soğuduktan sonra cheesecake'imizin üzerini kapatalım ve buzdolabında en az 4-5 saat kadar bekletelim. Ben bir gece buzdolabında beklettim ve ertesi günü cheesecake'imizi kalıptan çıkaralım. Daha sonra üzerini dilediğimiz gibi süsleyelim. Ben toz fıstıkla süsledim. Dilimler halinde keserek soğuk olarak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi
Hem harika görseli hem de harika lezzetiyle tadan herkesin tarif sorduğu bir cheesecake oldu gerçekten. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.